Sperm testi nasıl verilir? Bu hastalarımızın en çok merak ettiği konulardan bir tanesi. Nerede veriliyor, nasıl veriliyor, evde verip getirsem olur mu diye. Bugün için pek çok merkez, yani sağlık merkezi evde verilip getirilmesini istemiyor. Çünkü bunun bir takım yasal vesaire filan sıkıntıları olabiliyor. Dışarıdan gelen sperm kime ait, nasıl vesaire filan gibi. O konuyu geçelim, evde verilme işini. Bunun için hastane bünyesinde, sağlık kuruluşu bünyelerinde özel olarak tanımlanmış odalar var. Hazırlanmış odalar var. Bu odalar genellikle daha ücra bir yerde, hani daha dip bir tarafta, sessiz bir alanda kişinin konsantre olabilmesini sağlayacak şekilde olan alanlar var. Geçmişte işlem sırasında kişide cinsel açıdan stimulus sağlayabilmek için bir takım film vesaire, dergi, şu bu filan içerikler oluyordu. Ama artık günümüzde bu tip uygulamalar aşağı yukarı terk edilmiş durumda. Çoğunlukla kişiler eğer bu tip materyallere ihtiyaç hissediyorlarsa genellikle cep telefonlarıyla kendileri önceden temin ediyorlar. Ya da özel olarak hazırlanmış odalara eşleriyle birlikte girebiliyorlar. Peki nasıl veriliyor? Sperm verme yöntemi çoğunlukla mastürbasyon yoluyla oluyor. Bunun için bir takım özel teknikler, yani sperm sağlığı açısından bir takım uygulamalar var. Onu girişte sperm verilecek olan görevli, laboratuvar görevlisi sizi bu konuda bilgilendiriyor. Burada en sık yapılan yanlışlardan bir tanesi sabun kullanarak ya da bir takım jel gibi vesaire filan kullanılarak kayganlaştırıcı maddeler ile sperm vermeyi denemektir. Bunu yapmamak lazım. Bunu zaten laboratuvar görevlisi size girişte bu konuda ikaz ediyor. Verilirken dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğer önemli faktör ise ilk boşalma anındaki atılan sıvının kabın içerisine girmesi çok önemli. Çünkü çoğunlukla ilk sıvıda sperm gelme ihtimali oluyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Peki verilemediği durumlarda ne oluyor? Çünkü bazen stres gibi hani bir başka yerde, başka bir ortamda kişinin cinsel olarak odaklanması, sertleşmeyi sağlaması ve akabinde de boşalması hakikaten zor bir durum gerçekten. Yani her insanın rahatlıkla yapamayacağı bir durum. Kimi durumlarda stres yükü yüksek olan hastalarda bu gerçekleşmeyebiliyor. Bu tip durumlarda dediğim gibi ya yazılı ya da görsel materyalleri kişi beraberinde getirmişse onları kullanabiliyor. Ya eşiyle birlikte deneyebiliyor, bu işlemi verebiliyor. Ya da tüm bunlara rağmen hala sertleşme sağlayamadıysa hekim kontrolünde, hekimle görüşerek uygun ilaçlar ile bu durum sağlanabiliyor. Bir başka önemli konu da hiç sertleşme sağlayamayan hastalar. Mesela spinal kort yaralanması olan hastalar, düşme sonrası bel kemiği kırılan ve sonrasında yürüyemeyen, idrarını kontrol edemeyen, büyük abdestini kontrol edemeyen hastalar çocuk sahibi olurken spermi nasıl vereceği konusu var. Bu konuda da bu insanlar için özel olarak geliştirilmiş elektrostimülasyon ile özel bir teknik ile uyarı vererek sperm elde edilebiliyor. Ya da bunu da, çünkü bu işlemi de genellikle hastaların bir kısmı istemiyorlar. O tip durumda da yumurtanın direkt içerisinden sperm elde ederek bu insanların da çocuk sahibi olmaları sağlanabiliyor.